Ciao a tutti ve İtalyan Mutfağı Akademisi'ne hoş geldiniz. Sadece bu kanalda bütçe dostu tariflerle gerçek İtalyan gibi yemek yapmayı öğrenebilirsiniz. Bugün Sevgililer Günü'ne özel bir tarif hazırlayacağız. Bugün birlikte yapacağımız tarif bir beyaz çikolatalı sufle ama içi meyveli akışkan kalpli olacak. Meşgulüm, vaktim yok, kabul etmem. Kalbiniz sıcak biliyorum. Fırını ısıt ama. Hadi başlayalım. İki tane aşamadan oluşuyor. Önce bir meyve sosunu hazırlayacağız. Bu meyve sosu hazırlamak için pudra şekeri, çeşitli meyveler. Ben bu tarifte çilek, frambuaz ve yaban mersini seçtim ve bir limon. Beyaz çikolatalı sufle hazırlamak için pudra şekeri, badem unu, un, beyaz çikolata, 3 tane yumurta kullanacağım. Dediğim gibi fırınımı açtım. 190 derece statik fırın, çok sıcak olması lazım bunları pişirmek için. Akışkan kalbi için bir meyve sosu hazırlayacağız. Meyvelerimizi bızbızlayacağız, biraz limon suyu ve pudra şekeriyle. Aşkınızın rengi nedir? Yorumlarda bekliyorum. Bana bildirin. Aşkın farklı çeşitleri var. Ve eminim sizin sevdiğiniz rengi de var. Ona göre bu akışkan kalbi hazırlayınız. Sosu hazırlamak için meyvelerimi yıkadım. Şimdi küçük dilimleyeceğim. Siz bir meyve karışımı hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi göstereceğim size farklı meyve çeşitlerinden bir sos hazırlayacağım. Önce çilekli mi? Önce çilekli yapacağım. Direkt böyle bir tane behere alıyorum. Yeşil kısmını kestim. Çelik değil, çileklerin üzerine biraz limon suyu, 2 kaşık kadar ve 2 kaşık da pudra şekeri ekliyorum. Şimdi blenderle 1-2 vız sos hazırlayacağım. 3 saniye bile geçmedi. Sosumuz hazır. İstiyorsanız küçük çilekler ya da diğer meyveleri kesmek istiyorsanız küp kesin. Öyle hazırlanın sosu ya da şimdi bu hazırladığımız sosa bir küçük kupleri ekleyebilirsiniz. Daha da farklı bir kıvam vermiş oluyorsunuz. Şimdi buz kalıplarına bu sosu ekleyeceğiz ki donsun. Çünkü sufle hamurunu içine koyacağız ve pişerken böyle kaşıklarken çok güzel bir akışkan kırmızı kalp olacak. Tabii ki bunu biraz daha önce yapacaksınız. Çünkü donmasına izin vermelisiniz. En az 30 dakika önce yapmanız gerekiyor. Bu yaban mersinle hazırladığım olan, bu frambuazlı olan, bu küp çilekli ve çilek sosu karışımlı olan, bu da sadece çilek püresinden yapılan. Sosum şimdi buz kalıplarına döküyorum. Buzluğa atıyorum. Dediğim gibi 30 dakika beklemeniz gerekecek. Çilek kullandım. Ama aşkınız çıtır ise elma kullanabilirsiniz. Tatlı ekşi ise vişne kullanabilirsiniz. Ya da bilmiyorum hassas bir aşk ise kayısı kullan. Ya da egzotik bir aşk ise ananas kullan. Aşık değilsen henüz bu tarifi sonuna kadar izle çünkü aşık olacaksın. Şimdi süfleyi hazırlayacağız artık. 30 dakika geçmeden pişmiş bile olacak. Şimdi bir tane metal kaseye beyaz çikolatamı ve tereyağımı ekliyorum. Ocak üstüne ben Maria olarak bunu eriteceğim.
Çikolata ve tereyağı şimdi eridi. Kapattım altında biraz soğusun. Ondan sonra sufle kapları hazırlayacağım. Bunları 2 kere tereyağlayacağım. Birinci kere tereyağladım. Buzdolabına koydum. Ondan sonra tekrar tereyağı alıyorum. Bir yanda bir tane şeker, toz şeker ve kakao karışımı hazırladım. Bunu etraflarını kapatmak için. Birinci kere tereyağladım. Parmak kullanıyorum. Önemli değil. Ve tereyağı alıyorum tekrar. Bu aşama çok önemli. Bu bir püf nokta. Çünkü eğer güzel tereyağlamıyorsanız ve tüm etrafları kapatamıyorsanız sufle kabarmıyor, yapışıyor ve çok başarısız olacak. Bu yüzden dikkat edin. Sufle kaplarınız yoksa bu küçük sütlaç kaplarından, bu çanak dediğimiz terakotta kaplarından kullanabilirsiniz ya da alüminyum. Ya da onlardan da yoksa ben size bir bilgi vereyim. Cupcake olarak da yapabilirsiniz bunu. Çok hoş. Sunum da çok güzel olur. Direkt fincana atın ama tereyağlama aşaması çok önemli. Dikkat edin. Ondan sonra kaplarımız biraz şeker ve toz karışımıyla 1-2 kaşık donduruyorum. Fazlalığı atmak için 1-2 vurdum. Şahane kaplandı. Altındaki boşluk varsa önemli değil. Çünkü bizim için önemli olan etrafları kapatmak. Bunu yaptıktan sonra estetik açısından düzgün olması için kenarlarını temizleyiniz. Sufle kaplarımız şimdi hazır ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir sonraki aşamada yumurtalarla çalışacağız. 3 tane yumurtamız var. Bunları ayıracağız. Büyük kaba beyazları, küçük kaba sarıları. Sarıların daha önce erittiğim çikolata ve tereyağı karışımına ekleyeceğim. Güzel kıvamlı bir krema hazırlayacağım. O hazırladığım kremaya limon kokusunu vermek istiyorum. Bu yüzden biraz limon rendesinden ekleyeceğim. Bahçe limonu bu. Siz istiyorsanız portakal ya da lime ya da başka bir turunçgiller ya da vanilya da ekleyebilirsiniz. Kremamız hazır. Şimdi biraz soğumaya bırakacağım ve beyazlarıyla çalışacağım yumurtaların. Yumurta beyazlarının köpürmesi için çok katı bir şekilde biraz tuz ekliyorum. Bir elektrik çırpıcı yardımıyla çok sık ve katı olana kadar bunları köpürteceğim. Bu aşamaya geldiğinde şeker ekleyeceğiz. Bundan önce eklerseniz hiç köpürmez. Biraz baloncukların hala yüzeyinde var ve bu aşama biraz pudra şekere ilave edeceğiz. Tek harekette tüm pudra şekeri ekledik ve çırpmaya devam ediyorum. Bu kadar katı olacak. Çok önemli bir püf nokta. Eğer mükemmel bir sonuca ulaşmak istiyorsanız hazırladığınız krema beyazları eklemeden çok soğuk olması lazım. Biraz buzluğa atabilirsiniz. Soğuk olsun. Çünkü beyazları eklediğiniz zaman sıcak ise çok çöküyor ve kabarmayacak fırındayken. Bu yüzden iyice soğutun bunu. Beyazları 3 seferde hazırladığımız kremaya yavaş ekleyeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü beyazlara verdiğimiz hava köpürmesi için kremaya eklendiği zaman kaybolmasını istemiyoruz. Bu yüzden yavaş ağır bunları alttan yukarıya çevirerek ekleyeceğiz. Tam
Tam tersini yapmaya çalışıyorsanız olmayacağını fark edeceksiniz. Çünkü bu daha katı bir krema ve beyazları daha pofuduk. Bu yüzden tam tersini yapıyorsan çok ağırlaştırırsınız ve beyazları tekrar sivri hale gelecek. Bunu biraz seyreltip beyazlara son aşamada bunlara ekleyeceğiz. Beyazın son kısmını da ekliyorum. Az kaldı, sabret. Şimdi çırpıcıyla işimiz bitti. Tekrar spatulaya döndük. Etrafları temizliyoruz. Ve son iki malzememizi de ekleyeceğiz. Badem unu kullanıyoruz ve un. Burada eğer glutensiz bir aşkınız varsa sadece badem unu kullanabilirsiniz. Ya da eğer bademiniz yoksa evde sadece normal un kullanabilirsiniz ya da direkt nişasta kullanın. Burada bir kaşık badem unu, bir kaşık normal un kullanıyorum. Bu aşamada çok ince elle gidin. Çok karıştırmayınız hızlı, yavaş yavaş. Çünkü hazırladığımız sufle harcı çok hassas şu anda ve çok hızlı ve güçlü bir şekilde karıştırıyorsanız tüm verdiğimiz hava gidecek ve kabarmayacak. Sonra Joe kabarmadı demeyiniz. Bak kaç kere söyledim. Puf noktalara dikkat edin. Yorumlarda sonuçları bana bildirin. Bu kanala abone olmayı unutmayınız daha fazlasını istiyorsanız. Fırın sıcak ve içine bir ağır metal tepsi koydum. Çünkü bunlar hemen alttan sıcak kalması gerekiyor. Ve özellikle fırının en alt kısmına koydum benim ızgaram. Çünkü alttan kabarmasını istiyorum. Bu yüzden ona göre ayarlayınız fırınınızı. Sosumun küplerini aldım. Şimdi hazırladığım sufle kaplarına teker bir tane koyacağım. Kaplarımız hazır. Fırınımız sıcak. Şimdi bunları pişireceğiz. 20 dakika kadar en fazla. Şimdi bunlar 8 cm çapından daha büyükleri varsa daha fazla. Daha küçükleriniz varsa kap olarak daha az pişirin. Ama ortalama 20-25 dakika. Fırına veriyorum. Şimdi sizlerden biri soracak. Neden Joe su koymadı tepsiye? Neden? Çünkü ben bir flan yapmıyorum şu anda. Ben sufle yapıyorum. Bir tek farkı bu. Flan, su, benmari fırına verilerek pişiriliyor. Sufle kuru fırında pişiriliyor. Hadi bir bilgi verdim size. Suflerimiz hazır. Çok sıcak şimdi. Bir saniye bekliyoruz. Bir küçük dekorasyon yaptım. Siz istiyorsanız meyveli bir tabak yapın ya da dondurmayla bunu servis edebilirsiniz. Ben şimdi bir tanesini servis edeceğim. Biraz pudra şekerliğiyle tamamlıyorum. Bugün birlikte Sevgililer Günü'ne özel meyveli, akışkan kalpli bir beyaz çikolata sufle yaptık. Sen sevdiğin kişiyle birlikte yersin. Ben maalesef tek başıma yiyeceğim şimdi. Bu kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.